İshak Paşa Sarayı'nın yapımı 1685'te başlıyorlar. 99 yılda tamamlayabiliyorlar. Zirve çevresinde kükürt buharları ve sıcak su çıkışları görülebiliyormuş tepede. Sonra Iğdır, Kars, Ardahan, Karadeniz'e giriş. Osmanlı döneminde Doğu Beyazıt-ı Şarki. Antik dönemde de ismi Daryunk, yani Payazat. Antik dönemde öyle söylemişler. ...83 il yüksek rota serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün şu Ardahan'a bir yaklaşacağız. Sonra geri çıkacağız. Iğdır, Kars, şuradan Tuzluca, Kars'a gideceğiz. Çıldır Gölü'nün etrafından döneceğiz. Şurada bir Şeytan Kalesi var, onu göreceğiz. Oradan artık Karadeniz yollarına doğru yol alacağız. Serimiz tüm hızıyla devam ediyor. Benim logo da orada küçük kalmış ha. Geçen sene gelmiştim. Doğakay'da kim gelmiş başka? Abi günaydın. Hey ben kaçayım. Goodbye. Bakıyorum kimler gelmiş diye de tanıdık kimse yok. Şöyle bir hostel arkadaşlar. Abi görüşürüz. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet. Eyvallah. Hoppa. Evet, tostçu Ferhat'tan tostumuzu da yedik. Şimdi Iğdır'daki Tuzluca mağarasını 60.000 tonluk işte tuz üretimin yapıldığı bilmem kaç milyon yıllık tuz mağarası falan ilgimi çekti biraz. Bugün manzaraya doyarız diye düşünüyorum. Güzel yerlerden geçeceğiz. Karabulak köyündeyiz. Yani Ardahan'a yani Kuşuç'a en yakın olan, en azından benim güzergahımda orasıydı. Buradan bir bakmak istiyorum. Çok güzel de bir çayır var burada. Oradan bence izlemeye değer Ağrı'da. Çok etkileyici ya. O Ardahan müthiş. Bir gün böyle baharda gelip sırf yakından görmek istiyorum. Şimdi şu geçti geçtikten sonra bir daha Ağrı Dağı'nı göremeyeceğiz. Son kez böyle bakıp tadını çıkartıyorum. Ne kadar pozitif bir adamsın. Kolay gelsin.
Sağ olasın abi. Eyvallah. Beygir atın. Atım 86 beygir. Buyurun abi aldık. Çok güzel adamsın, çok pozitifsin. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Selamünaleyküm. Bir şey dediyseniz duymadım, bir daha söyle. Eyvallah, sağ ol. Allah razı olsun, eyvallah. Ama yaylalardan, dağlardan gidiyorum. Abi şehir içinde. Aynen, şehir içinde canımız sıkılıyor. Evet, Iğdır şehir merkezinden ayrıldım. Dayıların şivesi böyle Azeri şivesi gibiydi. Burası bu arada mikro klimal bir bölge. Doğu Anadolu'da ama çok verimli. Nar falan yetişiyor. Bir de Malatya'da mesela bu sene kayısılar yandı. Malatya Türkiye'nin kayısı ihtiyacının %80'i 90'ı Malatya'dan karşılanıyor ama bu sene Malatya'nın da ihtiyacı vardı. Bütün kayısılar Malatya'ya Iğdır'dan geldi. Iğdır öyle de yardımsever. Öyle de Hızır bir memlekettir. Neyse, Tuzluca mağaralarımıza doğru devam edelim. Bakayım hala Ağrı Dağı mı görünüyor ama Ağrı Dağı hala görünüyor. Muhtemelen siz öndeki 360'tan görmüşsünüzdür. Ağrı Dağı da bu arada önceki videolarda bahsettim diye hatırlıyorum ama Ağrı Dağı mesela Iğdır sınırlarında. Yani o Ağrı Dağı aslında Iğdır Dağı. Ağrı'dan görünmez. Hay, oradan atlamayacaksın değil mi? Evet, böyle neyse Tuzluca mağaralarımıza doğru gidelim, haydi bakalım. Tuzluca'ya hoş geldiniz. Hon bakır hatın kulpe. Motorumu nereye bırakabilirim? Orayı mı? Tuzlar böyle kesilip geliyor değil mi abi? Bunlar böyle doğal yani yapısı ol böyle. Yapısı... Yani özel kesim falan değil yani. Ekstra bir şey yapılmıyor mu? Yok, kesinlikle böyle kimisi kare, dikdörtgen şu şekil oluyor hepsi. Bunlar bu mağaradan çıkıyor. Mağaradan çıkıyor. Hatta şeye gittiğin zaman o içeride konferans salonu var. Orada dikkatlice bakarsınız, taban kısmına şey vurun. Yani hem kare, dikdörtgen şeklinde birbirine sanki yapıştırılmış şeklinde. Vallahi. Evet, ile hikmet işte o şekil çıkıyor yani. Özel kesim falan kesinlikle yok. Yani çok iyi. Ben de dedim acaba bir işlemden mi geçiyor bu hale geliyor? Evet. Doğal böyle evet, diyorsun. Evet. Burada bir tane kendinize hediye alabilirsiniz. Eyvallah, sağ olasın abi. Bir tane küçük alayım o zaman. Oğlum beğendim yani montaj işte Hikmet Hülayı hep böyle bu şekil çıkıyor. Bunların oluşumu da 2500 yıl ile 3000 yıl arası oluşuyor. 3000 yıl olmuş, evet. Zaten aşağıda su var. Suyun doğallaşmasıyla tavanda işte zaman zaman kristalize oluyor işte o şekil. Ancak o şekil oluyor. Süper abi. Bir de yani gireceğiniz yerin 15-20 kat şey estağfurullah. 30-40 kat büyüklüğü hemen yan tarafında üretim merkezi var. Günlük 350 ile 400 ton tuz üretimi yapılmakta şu anda mesela. Türkiye'nin hiçbir yerinde tuz olmasa, denizde, karda falan burası 100 yıl kadar tuz rezervine sahip. Yani 850 milyon ton tuz rezervine sahip. 100 yıl Türkiye'ye yeter diyorsun. Evet. Daha Persler Urartular döneminde çıkarılmaya başlamış yani. Abi eyvallah. Çok teşekkür ederim. Persler, Urartular, Çarlık, Rusya, ondan sonra Ermeniler, işte Türkler, ondan sonra son işte Türkiye Cumhuriyeti üretime devam ediyor. Ya o dönemlerde Urartular döneminden beri üretim. 1892'ye ait fotoğraflar da var. Burada şu yönetim kısmı var ya. Kervanlar duruyorlar. Şu yukarıda gördüğünüz şeyler, pencereler falan oradan patka yollarla oradan gördük tuzlar çıkartıp yatıyor. Sonradan buradan giriş yapmışlar işte. O şekil olmuş yani. Çok iyi. Burası eski üretim yeri. Vagonlarla, raylarla buraya getiriyorlarmış. Şu yapı gördüğünüz yapı 100 yıllık yapıdan fazladır yani. Değişim falan olmamış, sadece çatı matı da aktarılmış.
100 yıllık yapı. 100-150 yıllık yapıdır yani. Daha önce de üretim buradaydı yani. Dışarıda oradan çıkartıp buraya getiriyorlardı. Üretim buradaydı. Buraya getiriyorlardı. Buradan dağıtıyorlardı. Şimdi yan tarafa işe de direkt üretim yapılıyor hepsi yani. Ama gezeceğiniz yerin 30-40 kat büyüklüğü. Vallahi. Devasa bir yer. Yani. Anladım abi. Süper. Teşekkür ederim bilgiler için. Pozitif iyon, negatif iyon rahatlatır, düşürür, çarpıntıyı azaltır, kılcaldamaları genişletir. Devasa bir tuz mağarasının içinde yürüyorum. Komple dağın içi mağara ve tuz. Şuna bakar mısınız ya? Bir ney sesi geliyor. Ney sesinin nereden geldiğine bir bakayım. Hoparlör burada. Okay. Yine bir tuza çıktı. Koku çok kötü. Böyle kükürt mü desem, çok değişik böyle bir nem kokusu, kükürt kokusu, tuz kokusu, hepsinin karışımı bir koku var. Şu an bulunduğum yerde var ama biraz daha geride yoktu. İçeride böyle banklar var oturmak için. Ya bir de tuz tüketmeyin diyorlar ya. Ben yemeğe başlamadan önce tuz atarım. Tuz. Astım, bronşit yaptıkları yerde tuzlanması bulundurmaları tavsiye edilir. Bu biraz bence pazarlama taktiği gibi geldi. Girişte lamba satıyorlardı yani. Astım mağaralar, astım bronşit hastaları lamba alsınlar, yatağına koysunlar. Bana biraz, ben öyle yorumladım, bilemem hocam. Bilmiyorum, siz ne düşünürsünüz? Bak burada çok ilginç bir bilgi var. Dağ ve deniz havası iyi gelir diyoruz ya, onun sebebi negatif iyon miktarıyla alakalıymış. Bak bir şelalede 1 santimetre küp havanın içinde 50.000 adet bulunuyor. Ormanlarda 20.000, deniz kenarlarında 10.000 adet negatif iyon miktarı var. Bu mağaranın, Tuzluca mağaranın içinde ise 1 santimetre küpün içine 151.000 adet negatif iyon miktarı varmış. Derine derine çekiyorum ama koku beni rahatsız etti, yoksa çok güzel. Eğer o bilgi doğruysa, ölçümleri objektif yapıldıysa bence harika bir bilgi. Negatif iyon sayısı. Gökkuşağı tepeleri de burasıymış. Yani ben bir gök bir kuşağı göremiyorum ya. Sanki burayı çekmeye, size de göstermeye değecek bir şey değilmiş gibi geldi. Hani baharda böyle Instagram'da her yerin güzel olduğu yerde influencerların böyle her yeri böyle burayı gördünüz mü, şurayı gördünüz mü dediği bir yere benzettim. Tamam, renk geçişleri güzel. Okey ama yani öyle. Neyse hadi gidelim, merak ettim, bakalım. Belki de güzel bir şeydir. Bayağı gidiyorum ha. Vallahi gittim bayağı. Hop hop. Kayaçların rengi, yapısı çok güzel vallahi. Oo, ne güzel tepecikler. Baharda burayı düşünemiyorum. Mükemmel olur burada baharda. Acayip canım sıkın ha. Şu yolda gelirken GoPro'nun bataryasını değiştirdim. Şurayı da şöyle şu kadar açık bırakmışım böyle. Bilin bakalım buradan ne düştü. Bak. Gitti tabletim, gitti iPad Pro'm, gitti canım gitti.
O asfalta düştü, sürüklendi mürüklendi. Allah'tan son anda fark ettim de. Şimdi bunun ekranla yaparlar bence be. Yapmazlar mı? Hiç açmadım. Allah'tan kamera kısmında bir şey yok. Yüzüstü sürüklenmiş galiba. Zaten üstünden de araba geçmiş. Bak şurada teker izi var. Neyse sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Bunu düşünüp moralimi de bozmak istemiyorum. Turun da tadını çıkarmak istiyorum aynı zamanda. Neyse bence çözülür be. Neyse bunu da göstermek istedim. İşte yolda bazen böyle şeyler de oluyor. Çok sinirlendim başta. Kendime kızdım. Sonra dedim ki yapacak bir şey yok. Şimdi kendime kızıp da kendine kavga etmenin manası yok. Şuraya bakalım ya. Toprağın yapısı, kayaçlar efsane ya. Çok güzeldi valla. Şu arkamda bir dağ daha var da, şu arkamda çok güzel bir dağ var. O dağın ismini bilmiyorum. O dağla gökkuşağı tepelerinin renk uyumu, kombinasyonu bence çok güzel oldu.